Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha videosunda sizlerle beraberiz. 7 Ağustos 2021 tarihinde Amerika'nın New Jersey eyaletinde Newark Havaalanı'ndan, ki New York'un ikinci büyük havaalanıdır orası, Türk Hava Yolları'nın İstanbul için kalkış yapan bir Airbus 330'u pist yerine iki pistin arasında bulunan taksi yolundan kalkış yapmaya kalkıştı. Bu konuda aslında söylenecek çok şey var. Bu konuda anlatacaklarım bayağı uzun. Bu uzun bir video olacak. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın çünkü gerçekten çok önemli örneklerden de bahsedeceğim. Şimdi isterseniz gelin başlayalım. Turkish 30 Delta Heavy, traffic on a 13 mile final, wind 230 at 10, runway 22 right at Whiskey, clear takeoff. Turkish 30 Delta, just cancel takeoff clearance. Looks like you're on taxiway Papa, sir. Papa, Turkish 30 Delta, sir. And Turkish 30 Delta Heavy, you can taxi at Papa, and then turn right on Echo, hold short of runway 22 right. Take it down via Papa, Echo, right, Whiskey. And Turkish 30 Delta Heavy, traffic is on a 5 mile final, cross runway 22 right at Echo, then right on Bravo. Right over Echo and turn right over Bravo. And Turkish 30 Delta Heavy, would you like to taxi back to the runway to try it again? All right, Turkish 30 Delta, continue at Bravo and Romeo. Bravo and Romeo, meeting 5. And Target 30 Delta, will you be ready upon reaching, or you need a couple of minutes to reset? 5. All right, no problem. Romeo, hold short of Whiskey. Romeo, hold short. Videoyu izlediniz, bir bölümünü en azından. Gördüğünüz gibi Newark Havaalanı'nda gecenin neredeyse gece yarısına yaklaşan bir saatinde Türk Hava Yolları uçağını hava trafik pistte kalkış için serbest hale getiriyor. Ben Newark'ta bir yıl kadar orada base'dim bir önceki havayolunda uçarken ve bir yıl boyunca bayağı bir uçmuşluğum vardır. Yüzlerce iniş kalkışım var. Havaalanını çok iyi bilen birisiyim. O nedenle bu konuda belki de izleyebileceğiniz en kapsamlı video benim videom olacaktır. Şimdi Newark Havaalanı neden önemli? New York şehrinde havaalanı olarak uluslararası uçuşlara en çok kullanılan havaalanı JFK. Liberty International Havaalanı da önemli bir havaalanı. Çünkü burası Amerika'nın en ünlü ve en büyük havayollarından biri olan United'ın merkezi. Ve uluslararası uçuşları buradan yapıyorlar. Avrupa'ya bütün çıkışlar buradan yapılıyor. Hem de Star Alliance üyesi olduğu için Türk Hava Yolları ve United yolcu paylaşımında da bulunuyorlar. O yüzden Newark gerçekten önemli bir havaalanı. Türk Hava Yolları ilk olarak Amerika'ya, Birleşik Devletleri'ne uçuşlara 80'li yıllarda başlamıştı. Önce JFK havaalanına uçuş yapıyordu. Daha sonra ben de uçtum bunlarla. JFK'ye inmiştim ama sonraki yıllarda 93 veya 94 gibi yanılmıyorsam Türk Hava Yolları Newark'tan uçmaya başladı. Dolayısıyla Türk Hava Yolları ilk defa bu alana uçmuyor ama uzun bir ara vermiş. Bu neden önemli? Çünkü ekipler bu havaalanına yıllardır gidip gelen ekipler değil. Ne kadar deneyimli ekipler olsalar da belki de ilk defa geldikleri bir meydandı. İşte hata yapmalarına yol açması açısından belki de bu etmenlerden bir tanesiydi. Bunları birazdan anlatacağım ama önce ben sizi dünyanın iki tane başka şehrine yollamak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Tayvan. Taipei daha doğrusu. Diğeri de Amerika'da Kentucky eyaletinde Lexington şehrindeki ufak bir şehir olan Lexington şehrindeki havaalanı, Bluegrass State Havaalanı. Bunlar neden önemli? Burada meydana gelen iki tane kaza var. Bu iki kazada kalkış sırasında yanlış pistten uçakların kalkması sonucunda ortaya çıkan iki tane değişik kaza ve bu Türk Hava Yolları'nın olayına bize ışık tutacak kazalar bunlar. Şimdi önce isterseniz Kentucky'ye gidelim, isterseniz Lexington'a gidelim.
Bu kazanın oluş şekli Türk Hava Yolları'nın olayıyla benzerlikler taşıyor. Örnek vermek gerekirse bu sabahın köründe yapılan bir uçuş. Türk Hava Yolları'nın gece yarısında demiştiniz ama ikisinin de ortak özelliği iki uçuşunda kalkışlarının karanlıkta olması. Dolayısıyla siz karanlıkta kalkarken her ne kadar pist ışıkları da olsa, taksi yolu ışıkları da olsa sizin etrafınızdaki bir takım imareleri görmeniz zorlaşabiliyor. Lexington'daki kaza Delta Hava Yolları için uçan, Delta Connection olarak uçan Comair adlı Amerika'da iflas edene kadar çok iyi bir şirket olduğu da bilinen bir şirket tarafından yapılıyor. Kısa bir uçuş olacak. Kentucky'den Cincinnati merkezlerine gidecekler. Delta'nın böyle ufak uçaklarla yolcu topladığı uçuşlardan bir tanesi. Sabaha karşı erken saatlerde 27 Ağustos 2006 tarihinde kalkarlarken pistin yapılarından dolayı biraz karmaşa yaşıyorlar. Ve pistin de 2-2 pisti yerine 2-6 pistinden kalkıyorlar. Ben bunun resimini de göstereceğim size. Bu pistlerin doğrultularının nasıl karıştırılabileceği ve özellikle de pistlere sizi götüren taksi yollarının ne kadar karıştırılabilecek bir şekilde yapılmış olabileceğini siz de görebileceksiniz. Bu kaza sonucunda maalesef bir kişi dışında, o da kalkışı yapan First Officer, herkes hayatını kaybediyor. First Officer James Paul Hinckley ne yazık ki kalkışta bir anda 100 knot'a vardıklarında olayın farkına varıyorlar. Ondan sonra da abort etmek için çok geç olduğu için, o sırada artık V1'a ulaştıkları için, tam kalkış sırasında pist kısa kaldığı için, tabiri caizse pist bittiği için pistin sonundaki hem yükseltilere hem de ağaçlara çarpıp uçak maalesef kısa bir süreliğine havalanıp arkasından parçalanarak yanıyor. Şimdi burada cockpit voice recorder'lara bakıyoruz. Neden bakıyoruz? Çünkü buradaki olay çok önemli. NTSB'nin raporunu aşağıya da vereceğim ben size. Orada göreceksiniz ki özellikle CVR'daki konuşmalar çok ilginç. Pilotlardan bir tanesi işte eşinin 2 çocuğu olduğundan bahsediyor. 2 çocuğunun da hasta olduğundan söz ediyor. Ve ondan sonra işte eşinin o yüzden geceliğin yatıya geldiğini, ki aslında 1 saatlik bir arabayla sürüş mesafesi, işte onunla zaman geçirmek istediğini, yani kısacası uçuşla alakası olmayan bir takım şeyleri kokpitte konuştuklarını görüyoruz. Bu neden önemli? Geceliğin erken bir saatte veya geç bir saatte, insanların normalde uyanık olmadığı bir saatte bir uçuş operasyonu yapıyorsanız sizin dikkatiniz çok daha kolay bir şekilde dağıtılır. Bunun üzerine bir de etrafta herhangi bir ışık olmadığı için pistleri seçme zorluğunu da ve pistlerin taksi yollarının yapısındaki bir takım sorunları da birbirine eklediğiniz zaman bu işte kazanın oluşması için bir takım nedenlerden bir tanesi haline gelebiliyor. Bu havaalanında biliyorsunuz kaza ne zaman olmuştu? Ağustos 2006 tarihinde olmuştu. Bu kazadan önce 1993 yılında buradan kalkan bir havayolu aynı hatayı yapıyor. Yani 2-2 pisti yerine, bakın ben söylerken bile hata yapıyorum, 2-6 pistinden kalkmaya kalkıyor ama bunu hava trafik kontrolörü farkına varıyor ve durduruyor. Bu aynı Türk Hava Yolları uçağının New York'ta yaşadığı gibi, hey bir dakika diyor hava trafik kontrolörü, siz taksi yolundan kalkıyorsanız kalkış izninizi iptal edin, kalkışınızı iptal edin diyor ve bunun sonucunda Türk Hava Yolları uçağının ekibi de kalkışı iptal ediyorlar. Turkish 30 Delta, just cancel takeoff clearance. Looks like you're on taxiway Papa, sir. Büyük bir olasılıkla oradan sonra kalkışa, eğer bu uyarı gelmeseydi kalkışa da devam edeceklerdi. Buna benzer olay başka, bu kazadan sonra da yaşanıyor. 2007 yılında yaşanıyor. Bunda da bir iş jeti olan Learjet aynı şekilde 2-2 pist yerine 2-6 pistinden kalkmaya teşebbüs ediyor. Aynı şekilde hava trafik buna müdahale ediyor. Ama bu kaza yaşandığı zaman hava trafik kalkışı ve müsaadesini verdikten sonra ne yazık ki kafasını çevirip başka işlerle uğraştığı için kulede, o zaman bunun farkına varılmıyor. Havaalanlarında bu tür hataları önleyebilmek için bir takım elektronik sistemler var. Bunlar yatırımı çok zor olan ve pahalı olan sistemler. Bu sistemlerden bir tanesi de ASDE denilen bir sistem. Airport Surveillance Detection and Equipment denilen bir sistem. Yani siz ne var? Kulenin tepesinde veya başka bir yerde bir radar var. Bu radardan alınan bilgilerle siz pistte olup olmadığını öğreniyorsunuz uçağın taksi yaparken.
Bu sistem Newark Havaalanı'nda var. Dolayısıyla belki de o zamanki kontrolör, ki kontrolörün de ifadelerinde daha sonra anlayacağız, bu konuda bir rapor çıkarsa eğer, kontrolör havayolunun, Türk Hava Yolları uçağının pistte olmadığını görebiliyor. Kalkışı da zaten ilk olarak müsaadesini iptal eden kontrolör, bunun sayesinde Türk Hava Yolları uçağı duruyor. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Dedim ya ben size Newark Havaalanı'nda ben çok uçtum diye. Newark Havaalanı'nın özelliğinden bahsedeyim ben size. 2-2 sağ pisti kalkışlar için kullanılır. 2-2 sol pisti inişler için kullanılır. İniş kalkış müsaadesini verdiği zaman en son yaklaşmadaki uçağın 13 mil mesafede olduğunu söylüyor Türk Hava Yolları'na. Bu kontrolörlerin kalkış müsaadesi verirken söylemek zorunda olduğu bilgilerden bir tanesidir. Durum farkındalık yaratmak için yapılan bir şey. Gecenin geç bir saati, gecenin geç bir saati olduğu için trafik de çok fazla değil. Ama burada çok tehlikeli bir şey var. Çünkü kalkışlar 2-2 sağdan yapılırken, 2-2 sola da inişler yapılırken siz kalkış sırasında sola iniş olabiliyor veya sola iniş hemen olduktan hemen sonra siz kalkış müsaadesi alabiliyorsunuz. Soldaki piste inen uçaklarda ne yaparlar? Gidecekleri yer havaalanının güney kısmındaysa sağ pistini beklerler ama bu sırada taxiway'in üzerindedirler, taksi yolunun üzerindedirler. Havaalanının kuzeyindeki bir terminale gidiyorlarsa pisti terk ederler. Daha sonra Papa taksi yolundan, yani Türk Hava Yolları'nın kalkışa teşebbüs ettiği taksi yolunun üzerinden kuzeye doğru uçakla ilerlerler. Belki bu olay atıyorum akşam 9 gibi yine karanlık bir ortamda olsaydı belki o zaman çok daha kötü sonuçlar ortaya çıkabilirdi diyorum. Sizi bir de Tayvan'a götüreceğim demiştim. Tayvan'da da Singapur Hava Yolları'nın bir kazası var. Maalesef 31 Ekim 2000 tarihinde yine Türk Hava Yolları'nın yerel saatle kalktığı saatlere yakın bir saatte, saat 23.17 civarında Singapur Hava Yolları'nın bir tane 747-400'ü yanlış pistten kalkış yaptığı için ve o kalktığı pistte de inşaat olduğu için de inşaat makinelerine çarpıp bu uçakta da 179 yolcudan 81 tanesinin hayatını kaybediyor. Burada da yapılan olay sadece ve sadece 5 sağ pistinden kalkmaya teşebbüs etme, 5 sol pisti yerine, açık olan 5 sol pisti yerine. Burada taksi yolu yok. Burada sadece 2 tane pist var. Biz zaten 747'de her zaman kalkış yapmadan evvel pistin doğru olup olmadığını hem dışarıda gördüğümüz pist ışıklarıyla ve pist sayılarıyla ve levhalarıyla, piste girmeden evvelki havaalanında olan levhalarla, hem de aynı zamanda uçağın içerisinde ana ekranımızda da doğrularız. Bu mutlaka her uçuş öncesi, her kalkış öncesi yapılan bir şeydir. Bunun dışında başka yöntemler de var. Dolayısıyla pilotlar işte bu tür kazalardan ötürü yıllar sonra değişik bir şekillerde metodlar geliştirmişlerdir. Bunun dışında artık teknoloji o kadar ilerlemiş vaziyette ki uçaklarda RAS denilen bir sistem var. Bunun açılımı da Runway Awareness and Advisory System. Burada da bir örneğini vereceğim ben size. Yaklaşacağınız zaman bir piste, şu piste yaklaşıyorsunuz diye kokpitte ve kulağınızdaki kulaklıkta bir ses ortaya çıkar. İşte atıyorum 2-5 sol pistine yaklaşıyorsunuz diye. On runway 29 right. 5,000 feet remaining. Benim bildiğim kadarıyla bu sistem Türk Hava Yolları uçaklarında var. En azından 330'larda var diye biliyorum ama bazı 330'lar biliyorsunuz sonradan gelme uçaklar, başka hava yollarının artıkları olarak alınan uçaklar. Bunlar o ilk siparişi veren firmalar tarafından sipariş verildi mi? Daha sonra bu sistem uçaklara takılıyor mu bilmiyorum. Bu söz konusu olan uçak Türk Hava Yolları'nın Airbus 330'unda bu var mı? Onu bilmiyorum. Eğer biliyorsanız bana aşağıda yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi gelelim nedenlerine. Şimdi biraz evvel anlattım ya, 2 tane kaza anlattım ben size. Comair'in özelliği neydi? İşte pistin yapısı, pistin doğrultusunda bir takım sorunlar var. Newark gerçekten açık bu konuda. Yani herhangi bir öyle birbirine benzeyebilecek pistler olayı yok. Taksi yolunun genişliği aslında pist kadar değil. Bu bir ipucu olabilirdi. Onun dışında piste girerken sürekli yanan sönen ışıklar vardır. Bu sizin için bir ipucu olabilirdi. İşte doğrultusunda döndükten sonra şimdi burada ilginç bir şey var. Pistin numaralarını hemen göremiyorsunuz. Çünkü Whiskey taksi yolundan kalkış yaptığınız zaman o zaman burada bir
displaced threshold adı verilen, yani pistin iniş için olan bölümü biraz daha geç olduğu için burada pist numaralarını görmeniz ilk döndüğünüz zaman viskiden Papa taksi yoluna pek mümkün değil. Ama dediğim gibi taksi yolunun dar, pistin geniş olduğunu düşünürseniz o da bir ipucu. Ayrıca ama bu uçakta RAAS sistemi varsa bu sistemde sizi uyaracaktır. Olayın tabii neden olduğunu daha sonradan anlayacağız. Neden olduğunu göreceğiz. Fakat Newark uçuşu uzun mesafeli bir uçuş olduğu için 3 pilotla yapılması gereken bir şey. Bu 3 pilotun deneyimlerine baktığınız zaman üçü de çok deneyimli pilotlar. 2 kaptan, bir tane first officer var. First officer, deneyimli bir first officer. Kendisi aynı zamanda cruise'da kaptanı olarak bile görev yapabilecek deneyime sahip. Kaptan, ikisi de dediğim gibi deneyimli kaptanlar, C1 kaptanlar. Bunlardan bir tanesi uzun senelerdir Türk Hava Yolları'nda uçuyor. Yani büyük bir olasılıkla binlerce uçuş saati olan bir insan. Tabii diyeceksiniz ki bu insanlar bu hataları nasıl yapıyorlar? Tenerife kazası var. Tenerife kazasındaki Hollandalı KLM'in kaptanını hepimiz biliyoruz hikayesini. O kadar deneyimli, o kadar örnek gösterilen ve öğretmen bir kaptan böyle bir hatayı yapabiliyorsa bu insanlar da yapabiliyorlar. Ama 3 kişinin aynı anda kokpitte olduğu bir ortamda bir kişi kaçırırsa diğeri yakalar, 2 kişi kaçırırsa üçüncüsü yakalar diye tahmin ediyorum. Burada da benim aklıma gelen, belki de o sırada hakikaten konuşmalarında, uçuş konuşmaları dışında bir takım sohbetleri oluyorsa belki de o konuda bir şey olmuştur diye düşünüyorum. Anlayacağız bakalım sonunda bunun ne olacağını. Sizlerden gelen sorulardan bir tanesi de benim her zaman hiç sevmediğim bir konu. Bu bizim kültürümüzün bir parçası. Maalesef bu kültürümüzde herkesin konsantre olduğu olay, bunlara ne olacak, ceza verilecek mi, bunlar işten atılacak mı vesaire vesaire türünden herkes böyle adam asmaya meraklı. Havacılıkta just culture denilen bir şey var, adil bir kültür. Bu kültürü yaratamazsınız eğer buna benzer olaylarınız çok daha fazla gerçekleşir. Çünkü insanlar hatalarını itiraf etmekten korkarlar. İtiraf edilmeyen hatalarda size daha sonra kendinizi geliştirmeniz ve daha iyi şeyler öğrenmeniz açısından yardımcı olmayacaktır. Eğer siz bir hatanızı itiraf edebiliyorsanız, bu raporu kendiniz yazabiliyorsanız ve bunun sonucunda da bir takım şeylerin iyileşmesini sağlayabiliyorsanız, o zaman bu havacılık güvenliği açısından da çok iyi bir unsurdur. Lütfen bu insanlara ne olacak, bunları işten atın, bunlar da adam mı türünden yorumları yapmayın. Bu insanlar nereden bakarsanız bakın gerçekten deneyimli insanlar. Bunu ben bir pilot olarak söylüyorum. Hani tanıdığım insanlar değiller bunlar. Bu pilotları aman benim mesleğimdeki adamları koruyayım diye de söylemiyorum. Benim aslında burada korumak istediğim meslekteki kültür yapısı, bu just culture olayını koruyabilmek. Ben de dünya kadar hata yapıyorum. Ben de kendi kendime raporlar yazıyorum. Bu raporlar sayesinde prosedürler tekrardan gözden geçiriliyor. Prosedürler iyileştiriliyor. Kötü olan şeyler varsa eğer bunlar yerine daha iyi prosedürler ortaya konuluyor. Şimdi bundan birkaç ay evvel ben size aynı zamanda yanlış piste inilen uçakların, yanlış piste inen pilotların hikayesini de yapmıştım. O videoyu da izlemek isterseniz burada tıklayabilirsiniz. Ama bugünkü konumuz gerçekten Türk Hava Yolları'nın bu konuda ders alması gereken bir olay. Türk Hava Yolları'nda bu konuda tabii ki yani kötü bir kurum değil, belli mekanizmaları işliyor. O konuda değişiklikler yapılacaktır, o konuda bilgi yapılacaktır. Ama en önemlisi burada amaç üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Bunu da unutmayın. Evet arkadaşlar, ben videoyu bitirmeden bu konuda ilginç bir gelişme oldu. Bunu da sizin izlediğiniz videoya bir eklemek, yeni bir video çekmek durumunda kaldım. Böyle bir olayda pilotlar örneğin bizde 48 saat içerisinde bir rapor yazmak zorundalar. Yani olayı bildikleri kadarıyla, anlattıkları kadarıyla anlatmak zorundalar. Ve bu rapor daha sonra havayolu yönetimi tarafından, uçuş işletme tarafından alınır. Bizde sadece sendika tarafından alınır. Bu sendika tarafından alınan rapor daha sonra uçaktan alınan verilerle eşleştirilir. İşte hava trafikten alınan bilgilerle eşleştirilir. Ve bunun sonucunda böyle bir olayın olmaması için nasıl bir bülten yapılması konusunda Uçuş İşletme Başkanlığı bir fikir birliğine varır. Bu benim elime geçen raporda havayolunun yapmış olduğu, yayınlamış olduğu bir bülten uçucu personele. Bir takım öneriler var.
İşte şuna dikkat edin, buna dikkat edin, olay böyle oldu, sizin de başınıza gelebilir, şu şeylere dikkat etmeniz lazımdır diye. Bu raporu kısa bir rapor zaten, bu bülteni ben inceledim. Böyle bir şeye çabucacık cevap verilmesi açısından da çok önemli bir şey. Ama bu arada raporda da ilginçlikler var çünkü bence yanlışlıklar var. Bu yanlışlıklar neye göre dayanılıyor ona da bakmak lazım. Çünkü her şeyden evvel displace threshold'un yani pistin tam böyle başından kalkmamış olmanın bir etmen olduğu söyleniyor. Bu doğru olabilir ama Türk Hava Yolları'nın displace threshold'dan kalktıkları tek meydan değil burası. Bunu taxiway'lerin de yani pistin tamamını en başından kullanarak kalkış yapmadıkları dünya kadar alan var. Hatta bunların başında her şeyden evvel Amerika'daki bir takım alanlar var. İşte JFK'den öyle kalkılıyor. JFK'den 2-2 pistlerinden kalkıyorsanız eğer o zaman öyle pistlerden kalkıyorsanız yani bence bu bahane değil. Olaya katkıda bulunan etmenler olarak sıralanmış doğrudur, olabilir. Fakat aynı zamanda bunun bu hatayı yapmak adına çok büyük bir etmen olduğunu düşünmüyorum ben. Burada iki tane önemli şey var. Bir tanesi benim bültende gördüğüm bir yanlışlık. Diyor ki aynı İngilizce yazılmış bir bülten çünkü Türk Hava Yolları'nda yabancı pilotlar da var. Contributing factors yani bu işe yol açan faktörler arasında şunlar listelenmiş. High intensity runway operation at night, rushing due to the incoming traffic demiş. Yani gece gerçekten çok fazla trafik vardı ve gelen trafik nedeniyle ekibin acele etmesi olarak anlatılmış. Şimdi ben size videoyu izlettim. Ben size hava trafik konuşmasını dinlettim. Hava trafik kontrolörü ne diyor? Turkish 30 Delta Heavy, traffic on a 13 mile final, wind 230 at 10, runway 22 right at Whiskey, clear takeoff. Size yaklaşan trafik 13 mil final'da diyor. Yani pistte 13 mil uzaklıkta diyor. Bu da yaklaşık neredeyse 20 kilometre uzaklıkta yapıyor. Bu kadar uzakta olan bir yaklaşmada sizin acele etmenizi gerektirecek hiçbir şey yok. Acele ettilerse neden acele ettiler? Hayır, eğer hakikaten acele edeceğinizi anladıysanız bekleyin, biz deyin yani inecek olan trafiği bekleyelim. Ondan sonra yine kalkışımızı yaparız diyebilirsiniz. Acele etmeye hiçbir mahal yok. Ama burada gecenin bu saatinde bu kadar da trafik olmadığı aşikar. Bence bu raporda bir yanlışlık. Onun dışında pilotlar tarafından yapılmış olan bir yanlışlık var. Bu da size sözünü etmiştim videonun daha önceki bölümlerinde. RAS sisteminden bahsetmiştim. Burada da piste girerken elektronik olarak bir ses çıkıyor. Diyor ki entering to right diyor. Ve ondan sonra siz taxiway Papa üzerine geldiğinizde bu sistem oradan kalkmaya kalktığınızda anlıyor. Bu mesajı alıyor ekip ve buna rağmen bu ekibin buna cevap vermesi, müdahalede bulunması için bayağı zaman geçiyor. Yanılmıyorsam raporda yazıyor. 113 knot'a kadar geldikten sonra ancak tepki veriyorlar bu konuda. Bu konuda değişik şekilde olay anlatılıyor. Raporda sanki önce ekip cevap vermiş bu sisteme, biraz geç kalmış da olsalar ama arkasından hava trafik yanlış yerden kalkıyorsun demiş gibi anlatılmış. Oysa o zamana kadar hiçbir tepki yok, uçaktan hiçbir tepki yok. Ondan sonra ilk olarak müdahale hava trafikten geliyor diye biliyoruz. Bakalım araştırmalar sonucunda bu da ortaya çıkacak. İlginç bir rapor, bu ilginç bir bülten. Bugün benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın, bildirimlerinizi açın. Bir de eğer kanala da destek vermek istiyorsanız katıl butonuna da basmayı unutmayın. Başka bir Kaptan Baha videosunda tekrardan görüşmek üzere. Mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Görüşürüz.